Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde piyasalar güne cari denge verisiyle başlarken Türkiye'de cari açık Haziran ayında beklentilere paralel 1,13 milyar dolar olarak gerçekleşirken 12 aylık cari açığın ise 29,679 milyar dolar olmuştu. Bu dönem doğrudan portföy yatırımları artmış ve yabancıların bu dönem hisse ve hem de tahvil girişlerinin yaptığını görüyoruz. Artan ihracat, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artışın cari açığın azalmasına neden olurken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son faiz kararı raporunda yılın ikinci yarısında cari fazla beklediklerini ortaya koymuştu. Ancak son dönemde ülkemizin güneyinde meydana gelen yangınların turizm sektöründe rezervasyonları nasıl etkileyeceğine bakmak lazım. Resmi rezervlerde bu ay 8,840 milyar dolar net artış görülürken Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,22 değer kazanarak günü 1447 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi 12 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,07 ile kimya, petrol, plastik olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,37 ile sigorta sektörü oldu. Dolar Türk lirası da tekrardan 8,60 seviyesinin altına inerken satış baskısının altına girdiğinde söyleyebilirim. Cuma gecesi ise kapanışa yakın Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB negatif, görünümünü ise durağan olarak teyit ettiğini açıkladı. Fitch yaptığı değerlendirmede zayıf para politikasının enflasyon riskini artırdığını, Türkiye'nin yüksek finansmana ihtiyacı olduğunu ve düşük dış likidite sebebiyle notun korunduğunda altı çizildi. Fitch riskleri sıralarken enflasyona bağlı belirsizliğin sürdüğünü, Merkez Bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesi istikrarın bozulma potansiyelini de dile getirdi. Enflasyonu 2021 yılı sonunda %16,9 olarak beklediklerini söyleyen kurum, büyüme beklentisini ise %6,3'ten 7,9'a çıkardıklarını belirtti. Almanya, Amerika, Türkiye ve İsrail'i yüksek riskli bölge ilan etti ve ülkeler için aşısız vatandaşlara karantina uygulanacak. Karantina süresi 10 gün olarak düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü veri akışı sakindi. Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında 70,2 puana gerilerken Michigan Tüketici Güveni Aralık 2011 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi. Michigan enflasyon beklentisi %4,6 olarak açıklanırken Minneapolis Fed Başkanı Neal Kashkari varlık alımlarının azaltılması için birkaç ay daha güçlü tarım dışı istihdam verisini görmeyi beklediklerini belirtirken işsizliğin henüz istenilen seviyeye gerilemediğini de kaydetti. Dolar endeksi Cuma günü sert düşerken küresel bazda doların değer kaybettiğini gördük. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de düşerken bugün de düşüşünü sürdürdüğünü ve şu an %1,26'dan işlem gördüğünü söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki bu baskı hem doların baskılanmasına neden olurken hem de küresel bazda hisse senetlerinin
yükselişine destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü alıcılı tamamlarken tahvil faizlerinde de baskının borsalar üzerinde etkisinin yaşandığını gördük. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde ticaret dengesi beklentilerin üzerinde 12,4 milyar euro olarak açıklandı. Dolar endeksinin sert geri çekilmesiyle Euro dolar paritesinde alımlar hızlanırken bu alımları satış fırsatı olarak gördüğümünde bir kez daha altını çizmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde tapering yaklaştıkça güçlü dolar algısı artacak. Avrupa borsaları Cuma günü yükselişle kapatırken şirket bilançolarının iyimser fiyatları ve tahvil faizlerindeki görülen aşağı yönlü baskıda borsalarda alımlara neden olabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Çin'de parakende satışlar ve sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte delta varyantı endişeleri hakim olmaya devam ediyor. Çin'de bir limanın kapatılması tedarik zincirinde bir sorun oluşturabilirken delta varyantı endişeleri sonrası dolar endeksinde de geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1780 ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1765 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından beklentiler dahilinde %19'da faiz sabit bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiye paralel gelmesi sonrasında fiyatlarda oynaklık görülmezken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede etkili oldu. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take